Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Bu hafta evleri konuşacağız. O yüzden evden yayın yapıyoruz. Konut politikalarını konuşacağız ve yerel ve merkezi hükümetlerin barınma hakkına dair izlediği politikaları, planladığı stratejileri ele alıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta Mersin'in bir köşesinden değil, bir yuvasından size sesleniyorum. Çünkü aslında kaydı dün Kültürhane'nin terasından almıştık. Fakat o kayıttaki bir sorundan dolayı Nesime Karateke yayını beğenmedi. O yüzden bugün tekrar alıyoruz. Ve bu sefer evden yayın yapmaya karar verdim. Çünkü biraz evleri konuşacağız. Barınma hakkını konuşacağız, konut politikalarını konuşacağız. Bu geçirdiğimiz pandemi sürecinde konuta dair, barınma hakkına dair gelişmeleri izlemeye çalışacağız sizde. Aslında bunu ilk düşüncem Güneykent'ten yayın yapmaktı. Fona Güneykent'i almaktı. Bilenler belki duymuştur. Güneykent Konut Projesi 80'lerin ikinci yarısında Mersin'de gerçekleştirilmiş. O zaman için merkezi hükümetin hayata geçirdiği en büyük toplu konut projelerinden biri. Akbelen'de 1000, sonra Güneykent'te 5000 konuttan oluşan ve Çukurova Bölgesel Gelişme Planı kapsamında Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilmiş bir projeydi. Bunu Mekanda Adalet Derneği ile beraber incelemiştik. Küçük bir video belgesel de hazırlamıştık. Onu da burada görüyorsunuz zaten. Ayrıca full kayıt için linki de aşağı koyacağım. Bu geçtiğimiz yıl boyunca evde kal çağrıları hepimizin kulağında, aklındaydı. Bu pandeminin yayılmasına bir nebze engel olabilmek için şansı olanlar evlerine sığındı. Mümkün olduğu kadar korunaklı bir şekilde virüsten uzak kalmaya çalıştı. Fakat bu kadar şanslı olmayanlar da vardı ve bu şanssızlık dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Buna yönelik olarak da bütün yerel yönetimler, merkezi hükümetler bu ortaya çıkan acil konut sorununa dair bir takım stratejiler geliştirmeye çalıştılar. Bu sadece gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren bir sorun da değil. En batılı, en gelişmiş ülkelerde de bu sorun artık hissedilmeye, çok ciddi can yakmaya başladı. Örneğin Kanada'ya uzanalım. Halifax'ta konut sorununun, barınma sorununun çok ciddi bir hal aldığını öğreniyoruz. Çünkü kiralar çok hızlı bir şekilde artmış durumda. Ortalama %4.1'den bahsediliyor. Fakat %17'den %90'a kadar artan kiralara rastlandığını okuyoruz. Bu tabii ki belli kesimler için konutun karşılanabilir olma limitini aştığı için çok ciddi bir evsizlik sorunu baş gösterdi. Tabii buna fiyatların artışının yanı sıra pandemi kısıtlamaları nedeniyle sığınma evlerinin bir takım bu evsizleri veya ihtiyacı olanları barındıran sosyal konutların işleyişinin yavaşlaması, kapasitesinin azalması da bunda çok önemli bir etkisi oldu. Böylece Kanada'da dahi evsizlik çok ciddi bir sorun olarak kendini hissettirmeye başladı. Hemen biraz güneye inelim. Amerika'da, Kuzey Carolina'da Tom Dalton isimli bir doktorun gözlemleri ve girişimleri var. Bir anestezist olan Dalton, yoksul kesimden insanların hastanelere çok sıklıkla başvurmakta olduğunu fark ediyor. İnsanlar yılda 40-50 kez hastaneye geliyorlar. Bir takım şikayetlerinden, sağlık sorunlarına çare bulmaya çalışıyorlar. Hatta bir kişinin 3 yıl boyunca 246 kez hastaneye başvurduğunu tespit etmiş Dalton. Buna yönelik olarak da bir evsizler sitesi diyebileceğimiz bir girişimi başlatmış. Bu aslında tiny house dediğimiz küçük prefabrik evlerden oluşan 32 ev hedefleniyor. Bunlardan oluşan küçük bir sığınma köyü. Burada çok cüzi bir miktarda ödeme karşılığında insanlar istedikleri kadar kalabiliyorlar. Tabii bir takım şartlara tabi bu. Çok fazla misafir ağırlayamıyorsunuz. O yasa dışı, izin verilmeyen ilaçları, uyuşturucuları kullanmıyorsunuz. İçerilerde sigara içmiyorsunuz. Bunlara riayet ettiğiniz sürece burada kalabiliyorsunuz. O evsiz sokakta yaşamaktan kurtulabiliyorsunuz. Her bir evin maliyetinin $40.000 olduğunu öğreniyoruz. Bunun büyük bir kısmı kamu fonlarından karşılanıyor ama Dalton aynı zamanda bunlara çok önemli bağışlar almaya
çalışıyor. Şimdilik 7 tane ev tamamen finanse edilmiş. Gerisini de yapmaya çalışıyor. Tabii burada küçük ev, bu evsizliğe bir çare, bir sosyal politika gibi görülürken, ortaya çıkarken dünyanın öbür tarafında, Hong Kong'da bu küçük evler tam da aslında sağlık sorununun menbaını oluşturuyor. Çünkü Hong Kong dünyada konutun, barınmanın en pahalı olduğu ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık 200 bin kişi 92.700 bölünmüş apartmanda yaşıyor. Bölünmüşten kasıt bir apartman dairesinden bahsetmiyoruz. Bunun belli kısımları belli kişilere ayrılmış durumda. Çok küçük evler ve bunların kendi mutfağı yok. Çoğunda tuvalet ortak. Hatta bazılarında tuvalet ve mutfak ortak olabiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar içli dışlı diyelim, bu kadar birlikte bir yaşam insanların sağlık sorunlarını çok ciddi tehdit eder bir boyut kazanıyor. Çünkü virüs çok hızlı bir şekilde bu apartmanları paylaşanlar arasında yayılabiliyor. Dolayısıyla Amerika'da bir evsizliğe, bir konut sorununa çare gibi ortaya konan, tabii orada bağımsız ünitelerden bahsediyoruz. Ama bambaşka bir yerde bu küçük evler sağlık sorununun tam da sebebi olabiliyorlar. Böyle siteler yoksa, başınızı sokacak böylesine sağlıksız ama küçük damlar da yoksa sıkıntı tabii ki evsizlik olarak baş gösteriyor. Buna yönelik olarak Los Angeles'ta, Amerika'da konut işgallerinin başladığını öğreniyoruz. Orada bir yol inşaatı için boşaltılan bir düzine evi hem evsizler, evinden tahliye edilenler veya tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalanlar hem de konut aktivistleri işgal ediyorlar. Oraya sığınıyorlar çünkü çok uzun zamandır atıl durumda kalan bir konut stoğu varken bir yandan da konuta çok ihtiyaç duyan insanlar harekete geçiyorlar. İlk başta kamu görevlileri buna tepkisiz kalıyor, biraz izleyici kalıyorlar. Sonraki müdahaleleri ama geçen Kasım'da çok şiddetli oluyor. Bu şiddetli müdahale, tahliyeler, işte zor kullanmalar sonucunda kamuoyunda çok ciddi bir tepki oluşuyor. Bu tepki karşısında kamu görevlileri de geri adım atıp tamam oralar zaten biz de düşünüyoruz. Oralar şimdilik oturmaya, yaşamaya müsait değil ama rehabilite edildikten sonra oranın tekrar konut iskana açılacağının haberini vermek ya da bunun bilgisini paylaşmak zorunda kalıyorlar. New York'ta meclis üyesi Lander yeni bir sosyal konut hamlesi önerdi. Bu hamle 15.000 yeni sosyal konutun arzını içeriyor. Bunlarda bir yandan devlet eliyle inşa edilmiş ve edilecek konutlar söz konusuyken bir yandan da halkın oluşturacağı kooperatifler ve konut dernekleri aracılığıyla bunun inşası ve dağıtımı planlanıyor. Bunun maliyeti çok büyük gerçekten de. 1,5 milyar dolar şu anda konuta ayrılıyor Amerika'da, New York'ta. Bunun 2 katından daha fazlaya çıkması planlanıyor. Böylesine iddialı bir politikanın ilk girişimlerini görüyoruz New York'ta. Biden federal düzeyde de yeni bir girişim başlatarak bir kararname çıkarttı. Bu 27 Ocak'ta yayınlanan kararname aslında daha önce, yani Trump dönemi öncesinde var olan ayrımcılığı önleyici politikaların tekrar tedavüle çıkarılması, tekrar ciddiyetle uygulanmasını içeriyor. Bu yönerge bir takım yerleşim alanlarında ayrımcılığı izleme, buna müdahale, engelleme amacı taşıyor. Trump zamanında bu askıya alınmıştı. Çünkü Trump'ın en önemli, en kıymetli seçmen vahaları bu Amerikan banliyöleri. Onlar da yerleşim yerlerini mümkün olduğunca nezih ve steril tutmak için, belli kesimlerin uzak durması için girişimlerden, engellemelerden geri durmuyordu. Öyle ki 1995'ten beri bu ayrımcılık şikayetleri kayıt altına alınıyor ve 2018'de bu bir rekor düzeye ulaşmış. 31.202 tane ayrımcılık şikayetinde bulunulmuş. Dolayısıyla Trump'ın göz yummasının sonuçlarını şikayet düzeyinde görebiliyoruz. Biden yeni genelgesiyle bu konut sahibi olmayı çok önemli bir servet yaratım aracı ve bir hak olduğu temelinde bu tür ayrımcılıkla mücadele etme kararı alıyor. Atlantik'in bu tarafında manzara biraz değişik. Danimarka'da çok yeni hayata geçirilen bir yasa taslağıyla mahallelerde, yani belli yerleşim yerlerinde batılı olmayan nüfusun belli bir orana geçmesini engellemeye karar verildi. Bu önceki yasada getto olarak geçiyordu. Getto'dan tarif edilen işte oradaki yerleşik nüfusun %10'undan daha fazlasının batılı olmaması,
%40'ından daha fazlasının işsiz olması, suç oranlarının ulusal ortalamadan yüksek olması ve mahalle sakinlerinin %55'inin ortalama bölgesel gelir düzeyinin altında olması bir yerleşim yerini getto olarak nitelemeye yetiyordu. Şimdi bu kanundan getto kelimesi kaldırıldı ama bu 4 şarttan, yani eğitim, istihdam, gelir ve suç oranlarının 2 koşulunu yerine getiren bölgelerde yeni kısıtlamalara gidiliyor. %10'dan daha fazlasının batılı olmaması şart koşuluyor. Daha fazla bir iskana izin verilmemesi planlanıyor. Şu anda 15 tane böyle mahalle olduğu, 25'te bunun kıyısında olduğunu anlıyoruz. Ama çok ciddi bir şekilde bir tarafta ayrımcılıkla mücadele etmeye çalışılan politikalar, öteki tarafta da tam da ayrımcılık hedefleyen bir politikanın izlerinin Danimarka'da hem de çok batılı gelişmiş olduğunu varsaydığımız bir ülkede yaşandığını görüyoruz. Tabii bütün bunlar konut sorununun yakıcılığının emareleri, fakat mesela Fransa'da durum biraz daha farklı. Çünkü Paris'te ilginç bir şekilde bütün dünyadaki tartışmaların aksine kiraların çok düşmekte olduğunu öğreniyoruz. Çünkü biliyorsunuz Paris dünyanın en turistik şehirlerinden biri ve bu turistlere yönelik olarak da daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi Airbnb'ler kentin konut alanlarını işgal etmiş durumdalar. Yani ev sahipleri uzun dönemli kiraya vermek yerine daha kısa dönemli ama çok daha gelir getirici bir şekilde turistlere tahsis ediyorlar boş konutlarını. Tabi turistler elini ayağını çekince bu pandemi koşullarında bu hızlı gelir imkanından mahrum kalan ev sahipleri tekrar yerleşik nüfusa uzun dönemli kiralamalara yöneldiler. Bu da fiyatların düşmesine, arzın çok yükselmesine sebep oldu. Tabii Fransız hükümetinin uyguladığı bir takım kira yönetmelikleri de var. Yani kira artışlarını oranlayan. Tabii belediyelerin kiralar üzerine sürdürdüğü bir denetim de var. Bu denetim arzın artmasıyla, Airbnb'nin bir opsiyon olarak ortadan kalkmasıyla bir anda fiyatların düşmesine sebep oldu. Bunun bir başka versiyonu da bütün daha önce de konuştuğumuz gibi bu pandemi koşullarının insanları metropollerden biraz soğutmasının da etkisi ne zikredebiliriz. Çünkü insanlar büyük şehirlerin o kalabalık riskli bölgelerinden daha banliyölere, daha kırsal alanlara, daha müstakil konutlara yerleşme eğilimi gösteriyorlar. Yine burada Paris açısından enteresan bir bilgi var. İlk defa Paris'in yakın çevresindeki yerleşim yerleri, yani Normandiya gibi, Lyon gibi yerleşim yerlerindeki fiyat artışı tarihte ilk defa Paris merkezindeki fiyat artışlarını geçmiş olduğunu öğreniyoruz. %9 Lyon'da, %6 Normandi'de daha yüksek kira artışları olmuş ve aynı zamanda Fransa genelinde müstakil evlerin fiyatının ilk defa apartman dairelerinin fiyat artışının önüne geçtiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla insanlar hem şehir merkezinden hem de büyük yaşam alanlarından çekiliyorlar. Tabii bu daha önce de tartıştığımız gibi büyük metropollerin sonunun gelip gelmediğine dair bir tartışmayı hatırlatıyor. Harris Poll ve Chicago Global Affairs Konseyi tarafından çok yenilerde yapılan bir anket, 1200 kişi üzerine yapılmış bu anket. Bunun çok da gerçeği yansıtmadığını, insanların hali hazırda yaşamaya devam etme eğilimi ne ifade ettiklerini gösteriyor. Dolayısıyla evet, Paris'te, dünyanın başka yerlerinde böyle eğilimler olmakla birlikte bunun geçiciliğine, yani insanların o metropol yaşamından çok da kolay vazgeçemeyeceğini anlıyoruz. Çünkü metropoller üretim, gelir ve sosyalleşme, kültürel faaliyetler açısından hala vazgeçilmez gibi gözüküyor. Öte yandan tabii ki buna rağmen bu eğilimi bir fırsata dönüştürmeye çalışan küçük şehirler o metropollerden kaçmaya niyetli, uzaktan çalışma imkanlarına sahip kesimleri çekmek için bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Tulsa, mesela Oklahoma'daki Tulsa kentine uzun vadeli yerleşmeye niyetli insanlara $10.000 bir yardım yapıyor. Aslında 2018'den beri bu kampanyası sürüyor. Bu dönemde hızlandı ve $10.000 taksitle verilen paranın tek seferde ve işte ev alma durumunda peşinata destek olarak verilmesi planlanıyor. Gerçekten de bu süreçte şimdiden 600'den fazla kişinin bu kampanyadan yararlanarak Tulsa'ya yerleştiğini öğreniyoruz. Tulsa sadece bu konuda biricik örnek de değil. Common adlı bir platform uzaktan çalışma vahaları adında bir yarışma düzenledi.
Bu yarışmaya başvuran kentler oraya yerleşmeye niyetli, uzaktan çalışacak kesimlere ne vaat ettiklerini bir projelendirmişler. Buna göre uzaktan çalışma köylerinden bahsediyoruz. Yani insanların bu yeni küçük şehirlerde hem bir arada yaşayabileceği hem de çalışma imkanlarına sahip olacağı ortamlar sunuluyor. Bunlar arasında 5 kenti New Orleans, Bentonville, Rocky Mount, Rochester ve Ogden gibi kentler bu yarışmayı kazanan kentler olarak sayılıyor. Farklı motivasyonlar var. Yine $10.000 veren de var. $10.000 artı bir bisiklet veren de var. Oradaki yaşam alanındaki imkanlarla cazip olmaya çalışanlar da var. Common platformu da bu kazanan kentlerin hem bu vaha tasarımlarına destek olmak hem de bunların pazarlanmasında katkı vermek için bu kentleri seçmiş durumda. Gördüğünüz gibi bir yandan başını sokamayacakların sayısı artıyor. Bir yandan ayrımcılık politikalarıyla mücadele veya buna yönelik politikalar hayata geçiriliyor. Yaşam alanlarının kalitesine dair, sağlıklı olmasına dair büyük tartışmalar yapılıyor. Dolayısıyla konut sorunu bu pandemide yaşanan, ortaya çıkan ve uzun vadede de kentlerimizi etkileyecek bir sorun alanı olarak beliriyor. Buna dair olarak tam da pandeminin ortasında Mekanda Adalet Derneği'nin yayınladığı Mekanda Adalet ve Konut Aktivizmi sayısını şiddetle tavsiye ederim. Hem çok orijinal yerli metinler hem de çok ilginç çeviri metinleri içeren bu şeyde ayrıca pandemi dönemindeki konutun anlamına dair de çok güncel bir bölüm var. Bu Mekanda Adalet Derneği'nin Beyond İstanbul'un bu sayısını da tanıtmış olarak bu haftanın Kent Rasathanesi'ni evden tamamlayalım. Her zaman olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği bu yayının gerçekleşmesini, yaygınlaşmasını sağlayan destekçimiz. Mekanda Adalet Derneği gördünüz. Onlarla başladık Güney Kent'le ve Beyond İstanbul'la bitirdik. İçerik ortağı, en önemli ortağımız ve sizler de ilginiz ve desteğinizle Rasathane'nin bir parçasısınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, öneri ve eleştirileriniz için e-mailim, Instagram'ım ve Twitter hesabım emrinize amade. Yorumlarınızı bekliyor. Desteklerinizi esirgememenizi umuyorum. Hoşça kalın.